Herkese merhabalar. 9. ay sonrası bir saç ekimi sonucuyla birlikteyiz. Çok güzel bir sonuç göstereceğim ama şimdi öncesini görelim bakalım. Hadi yaklaş. Genç bir hastamız. Ön profilden bakıldığındaki tablomuz bu şekilde. Güzel bir şekilde yanlarımız açılmış, çizgisi gerilemiş durumdaydı. Bunu biraz daha indirmesini istemişti. Böyle bir alana kadar indirdik. Buradan da gördüğünüz gibi. Ve tepe bölgesinde de güzel büyük bir açıklığımız var. Biz hem tepeye ideal olabildiğince bir çalışma yaptık. Ön hattını da hayal ettiği eski haline getirerek güzel bir şekilde bu bölüme kadar özellikle yoğun, sık bir çalışma yaptık. Şimdi 9. ayında harika bir sonuç sizlerin sayılarıyla. Hadi bakalım biz neler yapmışız. Evet. Bu önceki halimiz, şimdi size 9 ay sonraki haline getiriyorum. Evet. Merhabalar İsmail'cim. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Bu değişikliğe iyi olmamak mümkün değil, elde değil. Evet, şimdi sizlere yine her zamanki yaptığım gibi doğallığımızla alakalı tablomuzu yakından göstereceğim. Önden bakıldığında gerçek doğal ön hat tasarım dediğimiz anlaşılamayan estetik, bunları biliyorsunuz her zaman yapıyoruz. Şöyle hatta çok iyi bir şekilde şöyle hatta netleşsin kameramız. Evet. Anlaşılamayan doğallık. Ah, saçları da şöyle hatta yapayım, ben atayım. Çok iyi bir şekilde görüyorsunuz işte doğallığımızı, saçlarının durumunu. Şöyle üstlerden, her açıdan sizlerle buluşturayım. Alttan bakalım şöyle. Bir saç ekimi yapıldığını anlamak çok zor oluyor, çok şükür. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarda diyoruz ya, 25.000'den fazla bir saç ekim tecrübesi. İşte bu tecrübe bunu sağlıyor. Anlaşılamayacak doğal bir görüntüyle bizim sanatımızla buluşuyorsunuz. Kim adam gibi mi olacak, seyrek mi olacak hocam, şöyle mi böyle mi? Bunları bir kelimelerle, fotoğraflarla değil, gördüğünüz üzere videolarla yakın çekimden gösteriyoruz. Şimdi size hemen yakın açayım. Evet, en çok soruyorlar. Hani bu saçlar protez mi hocam, topik kullanıyor musunuz? Bunlar gibi sorular da geliyor. Her ne kadar yakından çeksem de demek ki daha da böyle efektli bir şeyler yapmamız gerekiyor. Onu anlıyorum. Canları sağ olsun o değerlendirme yapan insanların da. Olumsuz yorumlar da bizim için ihtiyaç. Çünkü doğrusunu nasıl anlamaların gerektiğini iyi ifade etmek için bu bilgiler de lazım. Hadi yaklaş bakalım. Biz protez, topik kullanmış mıyız? Evet. Şöyle birazcık İsmail'im seni zorlayacağım. Şöyle. Evet. Bir topiklik bir durum söz konusu değil. Değil mi? Hı. Hiçbir yanıltıcı, aldatıcı ürün kullanmıyorum çekimlerimizde. Hatta şöyle aralarını gösterelim. İyi çek bakalım. Gördüğünüz gibi netliyor muyuz? Şöyle biraz eğilirsin. Şöyle sizler için hiçbir topik falan kullanmadan kendi halleri. Şimdi bir protez var mı? Onu görelim. Protez var mı ya? Yok İsmail'cim. Ama şöyle birazcık saçtan yolacağım. Şimdi topik de mi var? Onu da bakalım. Şöyle. Topik olsaydı buraların toz toz olması lazımdı. Tamam mı arkadaşlar? Yani çok merak eden, olumsuz bir şey arayan arkadaşlara söylüyorum.
hiçbir yanıltıcı ürün kullanmıyorum. Her şeyimiz doğal. Kendi saçları. Yani topik, protez yok. Ne var? Doğal saç ekimimiz var. Şimdi düzenleyelim saçımızı. Şimdi arka bölümü de görelim. Neydi? Şöyle daha yakınlaşalım. Burası çok çıplaktı. Şimdi önlere çok yoğunluk verdik. Tepeyi biraz daha sonra dedik ideal olarak yetsin. Sonrasında sıklaştırma yaparız. Ama şu anda tek seferde birine tepe noktamızda gayet güzel bir konumda. Şimdi bir yıl sonra tekrar, şu an 9. ayımızdayız. Tekrar bir operasyon yapıp daha da sıklaştırma yapabiliriz. Burada size göstermek istediğim nokta yine makyaj mikrofoil sanatıyla alın bölgesinin anlaşılamayacak doğallıkta kalması. Bu bölgelerde de gördüğünüz üzere yani belirginliğini anlamanız çok zor oluyor. Bu şekilde anlayamayacağınız bir doğallıkta çıkıyorsunuz. Bana dönebilirsin İsmail'cim. Evet, saç ekimi ne diyoruz? Yüzü güldürür. Tabii ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler deyiz. Seni böyle görünce daha yakışıklı, daha güzel bir ahenkli saçları kavuştuğunu görmekle daha da mutlu olduk. Yaz dönemiydi. Evet. Sıcak ve terli günler. Evet. Hangi ayda yapmıştık? Ağustos'un başında yapmıştık. Ağustos ayında. Arkadaşlar en çok soruyorsunuz ya, yaz aylarında saç ekimi yapılabilir mi? Evet. Cerrahide saç ekiminin bir zamanı yoktur. Yaz, kış her zaman yapılabilir. Ama özellikle hani kış dönemi sonrasında yapılmasını aslına bakarsanız daha çok tavsiye ederim. Çünkü sıcak havalarla kan dolaşımı daha iyi bir seviyeye gelir. Çok soğuk yerlerde yaşayan insanlar için soğuk havalar aslında biraz handikaptır. Yani o soğuğa maruz kalacak bölgelerde yaşayanlar için aslında dezavantajlı bir durumdur. O yüzden yazın yaptırmanızda hiçbir sakınca yoktur. Gördüğünüz gibi bu kişide harika bir sonuca kavuşmuşuz. Şu anda 9. ayımızdayız. Çok güzel bir görüntüdesin. Çevredeki insanlardaki tepkiler ne oluyor? Bilenler var mı? Ya da birlikte sonrasında böyle o hale kavuştuğundaki tepkileri nedir? Biraz senden duyalım. Yani bilenler fark ediyorlar bendeki değişimi. Yüzümdeki simanın değiştiğini, daha hoş, daha güzel bir simanın oturduğunu söylüyorlar. Bilmeyenler de açıkçası ben söyleyince şaşırıyorlar. Aa, sen saç mı ektirdin havasına bürünüyor ortalık. Hani söylüyorum saç ektirdim diyorum, inanmayanlar oluyor. Değil mi? Evet. O doğal sanatımızdaki en büyük artılardan bir tanesi bu. Hani kimsenin anlayamayacağı bir estetikte oluyorsunuz. Eğer daha öncesinde böyle bir işlem yaptığınızı bilmiyorsa kişi, siz söylemediğiniz takdirde kolay kolay anlaması mümkün olmuyor. Hani bir algısı falan saç ekimine odaklanmış olacak ki öyle. Yoksa onun dışında aynı belirttiği gibi sanatımızda buluşanlar bunu anlaşılamadığını falan çevresindeki insanların anlayamadığını belirtiyor. Etrafımda ektirenler var. Bunlar bu kadar kısa sürede bu kadar etkiyi nasıl aldığını, neler kullandığını soruyorlar. Hani bir şey yapmadığını söylüyorum, sadece dikkat ettiğimi söylüyorum. Hani sonucu gördüklerinde onlar da şaşırıp böyle benim gibi şaşkınca izliyorlar zaten. Yani saç ekimi her yerde aynı şekilde olması mümkün değildir. Burada anlatmak istediği aslında şu, çevresinde birçok kişileri saç ektirmiş. Aynı işlemi yaptırdık biz de ama öyle değil arkadaşlar. Burada tecrübe çok önem arz ediyor. Hani bugün dediğim 25.000'den fazla bir saç ekim yönetimi, hastane ortamı, doktor kontrolü, profesyonel bir ekip, profesyonel bir proses, hipotermi cihazları, aleti de en son teknolojik bir ortam. Bunların hepsi başarıya katkı sağlayan faktörlerdir. Artık tecrübemiz öyle bir seviyede ki yani bu kadar kısa sürede böyle başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Her gittiğiniz yerde aynı sonucu almanız mümkün değil. Tek biz miyiz? Tabii ki değil. Türkiye olarak dünyada çok güzel işler yapan bir yerimiz var. Yani saç ekiminde yıldız konumundayız. Birçok harika işler, sanatlar olan arkadaşlarım da var. Hepsini buradan da tebrik ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar.
Ama gideceğiniz yerin tecrübesine dikkat etmenizi öneriyorum. Bu saydığım durumlara çok dikkat edin. Her şeyden önce sağlığınız çok önemli. Birazcık uza kaçacağım derken daha bir kötü tabloya bürünebilirsiniz. Düzeltilebilecek bir hale gelebilirsiniz. Bir saç telinin tekrar yeniden yaratılması mümkün değil. O yüzden milyonlar da verseniz, öyle bir paranız da olsa bunu sağlayamayacaksınız. Ama kaybetmemek için birazcık araştırıp iyi bir tecrübe, hastane ortamı, doktor kontrolü, profesyonel staff bir ekip, diğer prosese, saç ekimi yönetildiği alanlara hakim alet edevatları, son teknolojilerle donatılmış bir yer olmasına çok ama çok dikkatli. Sizler de durumunuz hakkında bir bilgi almak istiyorsanız bu aşağıda gördüğünüz WhatsApp numaramdan başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim şekilde fotoğraflarınızı gönderirseniz bizzat benim tarafından değerlendirmenizi alabilirsiniz. Bazen gecikebiliyorum ama mutlaka dönüyorum sizlere. Merak etmeyin, bizzat benim yorumlarımı almış olacaksınız. Yani işlem süreci çok hızlı bir şekilde sen 5. aylarında falan saçlar aslında kavuşuyor. Evet, yani 3. ayımda ben 3 numara saç gibi dolanıyorum ortalıkta. Geldi. Hani ektirdiğim belli olmuyordu zaten kabuk dökümünden sonra. O görüntümüz de harika, evet, çok hoşuna gitmişti. Evet, onu görünce zaten kendim de şaşırdım, beklemedim böyle bir sonuç. Ama gözle görülmeyecek bir şey de değil açıkçası. Evet. Hani kabuk dökümünden sonra bir ay içinde saçlarım çıkmaya başladı. Şok dökümü atlattıktan sonra da dökülmelerim iyice azaldı. Ondan sonra da güzel bir görünüşe büründü saçlar. 26 yaşındaydık galiba değil mi? Yok, 24 yaşındayım. 24 yaşındayız arkadaşlar. Genelde birazcık şeydir, 20'li yaşları bekletiriz falan ama şunu söyleyeyim, ileride bir ekime daha ihtiyacın olabilir. Tepe bölgesinin biraz daha önceki çekimde gördüğünüz üzere orası biraz daha seyrek kalmıştı. Bunu neden yapmıştık? 32-35'li yaşlarda bir saç ekimine daha ihtiyacı olursa donör bölgesi yeterli bir alan olarak kalsın. Çünkü anlamsız bir şekilde saç dökülmesi hala devam edebilir. Buna çok dikkat. O yüzden o uzun vadede günü kurtarmak için değil, ticari bir yaklaşımla değil, ileride de ihtiyacı olduğunda donör bölgesine zarar vermeden bıraktık. İhtiyacı olduğunda da tekrar güzel bir seans yapıp o problemi de ortadan kaldırmak için bu yaşlardaki arkadaşların genelde beklemelerini öneriyorum. Ama illa ki yaptıracaksan psikolojik olarak hani bu tablo rahatsız ediyorsa yapılabilir. Ama şunu da farkında olmalı. Daha sonrasında bir 3-5 yıl sonra tekrar bir seans yapılabilme ihtimalinin olduğunu, buna beyan edilmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Sen daha iyi bilgileri zaten konuşmuştuk. Hocam dedi, ben dedi zaten ileride o ihtiyacı olduğunda tekrardan yine masanıza yatarız, merak etmeyin. O konu benim şeyim altında, bilgim altında olacak dedi. Güzel de bir sonuçlanması bizi de mutlu etti. Başka söyleyebileceğim, çünkü buradaki çekimi birçok kişi izliyor. Neden bizi tercih etmeli? Yani bir saç ekimi yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz gibi şeyler önemli. Senden duymaları çok daha iyi olacaktır. Yani saç ekiminde İbrahim Bey'in verdiği tavsiyelere uymanız, hani onun dediklerini yerine getirmeniz gerekir. Çünkü bu ilk 10 günlük süreçte kandaki oksijen miktarının çok büyük bir önemi var. Ben bu 10 gün içerisinde oksijen tedavilerini uyguladım. Evet. Sigara, kafein tarzı şeyleri, kandaki oksijeni azaltacak şeyleri azalttım. Verilen ilaçları ve şampuanları düzenli olarak kullandığımda daha kısa sürede daha iyi sonuçlar aldığımı gördüm. Hani çevremdeki insanların ektirdiklerini gördüm. Hani çok fazla yer araştırdım. Çoğu ekilen yerler biraz merdiven altı, biraz koşullar uygun olmayan yerlerde. Hani bu saçların belli bir yerde saklanması ve özel Amerika'dan getirdiğim o doku soğutucu cihazımız. Yani bir hastane ortamına da pek şey yapmayın arkadaşlar. Hastane içerisinde olabilirsiniz ama içerideki ekip ya da saç ekim uzmanınız o 4 duvar arasında gerçekten steril, antisepsi, asepsi koşullarını sağlıyor mu, dokunun canlılığını koruyacak materyallere sahip mi değil mi? Bunlar çok önemli detaylar. Evet, onlar da hani ne kadar
korunursa saçların verimi o kadar da artar. Hani alınan bölgede de mesela hiç kimse alındığını fark etmiyor, belirginlik yok, nereden aldılar diye soruyorlar. Hani insanlar şaşırıyor. Hani araştırmaların sonucunda en iyi sonuçların alındığı, en verimli, görsel olarak en iyi şekilde olabilecek bir yer olarak gördüğüm için sizi tercih ettim. Ne güzel, teşekkür ederim. Senin güvenini de biz ortada bırakmayıp güzel bir karşılığını verdiğimizi görmek de bizi de mutlu etti. Gördüğünüz üzere İsmail Bey'in de çok güzel bir şekilde saç sonucunu sizlerle tanıtmış olduk. Kendi ağzından dinlenmiş oldunuz, yakın görmüş oldunuz. Daha iyi görünmesi için elinizi hiç eğitiminize gerekiyor. Güvenilir, tecrübesine inandığınız birilerini bulduktan sonra saç ekimi sizde hakikaten çok güzel değişikliklere sebep olacaktır. Kendinizi daha hissedeceğiniz, özgüveninizi daha yüksek seviyelere çıkartacak bir işlemci saç ekimi erkeklerin en büyük aksesuarı diyebilirim. Sizlerle herkesin hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Herkese sağlıklı günler.